Hepinize merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bundan bir yıl önce sizlere Rus paralarını anlatan bir video çekmiştim. Ama o dönemde elimde olmayan bazı banknotlar vardı ve onları size gösterememiştim. Aradan bir yıl sonra bu banknotlardan bazıları elime geçti. Bu videoda o banknotları da size göstererek çekmiş olduğum eski videoyu güncelleyeceğim. Videoya başlamadan önce eğer videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma lütfen abone olun. Öncelikle sizlere ruble hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu bilgilerin arasında Rusların bile bilmediği bilgiler var. Ruble, Rus Çarlığı, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde para birimi olarak kullanıldı. Günümüzde ise Rusya, Belarus ve Transnistrya'da para birimi olarak kullanılmaktadır. Ancak ben bu videoda sizlere Rus rublesini anlatacağım. Rus rublesi günümüzde Rusya, Abhazya, Güney Ossetya, Donetsk ve Luhansk'ta kullanılmaktadır. Şu an bir Türk lirası 3.71 Rus rublesine eşit. Rus rublesi dolar, euro ve benzeri para birimlerine nazaran çok düşük kurda olmasına rağmen dünya genelinde değerli bir para birimidir. Çünkü Rus rublesi convertible yani rezerv paradır. Rezerv paralar dünyadaki her ülkede tüm bankaların bulundurmak zorunda olduğu paralardır. Yani Rus rublesiyle dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinizde oradaki bir bankadan elinizdeki rubleleri bozdurarak o ülkenin yerel parasını alabilirsiniz. Ayrıca son olarak şunu belirtmek isterim ki her para rezerv para değildir. Örneğin Türk lirası Rus rublesinden daha yüksek bir kurda olmasına rağmen rezerv para değildir. Ve artık sıra banknotları görmeye geldi. Şu an bir kapikin ön yüzünü ve arka yüzünü görüyorsunuz. Kapik Türkçe'de kuruş demek. Şu an 5 kapikin ön yüzünü ve arka yüzünü görmektesiniz. Şimdi de 10 kapikin ön yüzünü ve arka yüzünü görmektesiniz. Şu an 50 kapiki görüyorsunuz. Paranın arka yüzü de bu şekilde. 1, 5, 10 ve 50 kapikin arkasında gördüğünüz kişi ise Aziz George'dur. Şu an bir rubleyi görüyorsunuz. Paranın hemen arka yüzünü çeviriyorum. Burada Rusya Federasyonu'nun simgesi olan çift başlı kartalı görüyorsunuz. Simgenin hemen üstünde bir ruble yazıyor. Altında ise Rusya Bankası yazıyor. Şu anda da 2 rublenin ön yüzünü ve arka yüzünü görmektesiniz. Şu anda 5 rubleyi görüyorsunuz. Hemen arkasını çeviriyorum. Arkasında yine çift başlı bir kartal var. Çift başlı kartalın üstünde 5 ruble yazıyor. Altında ise Rusya Bankası yazıyor. Şu anda da 10 rubleyi görüyorsunuz. Hemen arka kısmını çeviriyorum. Arka kısmı da bu şekilde. 5 ve 10 rublenin hakkında şunu söylemek istiyorum ki 5 ve 10 ruble hem kağıt hem de demir para olarak kullanılıyor. Ama genellikle demir para olarak kullanılıyor. Şu anda kağıt 5 rubleyi görmektesiniz. Paranın ön yüzünde Novgorod şehrindeki Ayasofya Katedrali ve Rusya Milenyum Abidesi var. Banknotun arka tarafında ise yine Novgorod şehrindeki Novgorod Kremlini'nin duvarı yer alıyor. Şu an kağıt 10 rubleyi görüyorsunuz. 10 rublenin ön yüzünde Krasnoyarsk şehrindeki Yenisey Nehri'nin üzerindeki köprü ve şapel bulunuyor. Şapel Hristiyanların tapınak alanıdır. Arka yüzünde ise Krasnoyarsk şehrindeki Bratsk Hidroelektrik Santrali'ni görmektesiniz. Şimdi de sıra büyük banknotları görmeye geldi. Şu anda 50 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde St. Petersburg şehrindeki Petropavlovski Katedrali'ni ve Petropavlovski Kalesi'nin bir bölümünü görmektesiniz. Burası Petropavlovski Katedrali. Bu da Petropavlovski Kalesi'nin bir bölümü. Paranın hemen arka yüzünü çevirdiğimizde ise St. Petersburg şehrindeki borsa binasını görmektesiniz. Burada da Rusça St. Petersburg yazmışlar. Şu anda da 100 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Bolşoy Tiyatro binasının üzerinde bulunan bir heykel var. Paranın arka tarafında ise Bolşoy Tiyatro binasını görüyorsunuz. Burada da Moskova yazmışlar.
Şu anda da 200 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Sivastopol'daki gemiler için anıt var. Bunun dışında paranın ön yüzünde dikkatimi çeken şey şu oldu. Burada Rus rublesinin simgesini görüyorsunuz. Simgenin hemen üstünde Rusya yazıyor. Burada ise karekod kullanılmış. Paranın arka yüzünü açtığımızda ise Rusya Devlet Tarihi ve Mimari Müzesi var. 200 ruble tedavüle çıktıktan hemen sonra Ukrayna tarafından yasa dışı para olarak ilan edildi. Şu an 500 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Arhangelsk limanındaki bir yelkenli zemininde 1. Petron'un anıtı bulunuyor. Arka yüzünde ise Sadovski Manastırı bulunmakta. Şu an elimde 1000 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Yaroslav Kremlini'nin ön yüzüne bakan şapel resmi var. Arka yüzünde ise Yaroslav şehrindeki Çan Kulesi ve Vaftizci Yahya Kilisesi bulunuyor. Şimdi de 2000 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Vladivostok şehrindeki asma köprüyü görüyorsunuz. Paranın arka yüzünde ise Vostok uzay üssünü görmektesiniz. Şu anda da elimde en büyük banknot olan 5000 rubleyi görüyorsunuz. Paranın ön yüzünde Nikolay Amurski'nin resmi var. Arka yüzünde ise Habarovsk şehrindeki Amur Köprüsü'nü görmektesiniz. Videomun son kısmında sizlere hatıra olarak basılan 100 rublelerden bahsetmek istiyorum. Hatıra olarak basılan 3 adet 100 ruble var. Şu an 2014 Soçi Kış Olimpiyatları için basılan 100 rubleyi görüyorsunuz. Şu an 2015 yılında Ukrayna'dan alınan Sivastopol ve Kırım Yarımadası için çıkarılan 100 rublelik banknotu görüyorsunuz. Ve son olarak 2018 yılında Dünya Kupası için çıkarılan banknotu görüyorsunuz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.